Herkese merhaba. Bugün klasik önden düğmeli bir palto çizimi yapacağız. Şurada örneğim de var. Buradan bakarak, referans alarak yapacağım. Şimdi öncelikle yakamın yüksekliğine karar vermem gerekiyor. Boynuna bakıyorum, arkadan da bakabilirim, önden de bakabilirim. Bunun içine herhangi bir kıyafet giyeceğimiz için büyük bir parça olması gerekiyor. Bu nedenle de yüksekliğini boynun şurasına getirebilirim. Neredeyse çünkü yarısı gibi görünüyordu. Şimdi burada farkındayım. Şu kısma baktığım zaman küçükmüş gibi görünüyor. Ama burada detaylı baktığım zaman işte boynun yarısına geliyor gibi görünüyor. Şöyle de olabilir. Şimdi ilk başta ne yapıyordum? Bir yaka oluştururken yakamın yüksekliğini ve sonra bedenden uzaklığını hesaplıyordum. Öncelikli olarak diyorum ki yakam yükseklik olarak burada olsun. Tabii ki omzumun hizasında bitmek zorunda. Ve bir genişlik oluşturmam gerekiyor. Dediğim gibi içine başka bir parça giyeceğim için daha geniş olması lazım. Burada cetvelle de ölçebiliriz. Parmak ölçümü de yapabiliriz. Bugün bir cetvel ölçümü yapalım istiyorum. Diyelim ki sağdan soldan 1 santim biraz fazla geldi bana. 0,9 olsun. Aynı şekilde şu taraftan da. Burada leke var, o yüzden algılayamıyorum. Şu tarafa taşıyacağım. Şöyle 0,9 hesapladım. Diyorum ki burası benim yakamın hem genişliği hem de yüksekliği. Ön orta çizgiye göre referansımı aldım ve yükseklik ve genişliğini planladım. Şimdi burada başka şeylere dikkat etmem gerekiyor. Yakanın açılımına dikkat etmem gerekiyor. Yakanın açılımı, bakın burada da görüyorsunuz. Burada mesela daha geniş bir açılım görünüyor ama tabii ki bu bir dikim olduğu için, burada teknik çizim olduğu için şöyle bakıyorum. Şu yeterli bir açıklık. Burada neye dikkat etmem gerekiyordu? Sağ ve sol tarafın eşit olmasına dikkat etmem gerekiyordu. Şurada çizgisel kalınlıktan kaynaklı galiba daha farklı görünüyor. Ben o yüzden bir parmak ölçüsü de yapmak istiyorum. Tamam. Şu ikinci çizgi. Şurada fazladan bir lekem var benim. Onu şöyle sileceğim. Benim dikkatimi dağıtıyor. Büyük bir ihtimalle sizin de yanlış görmenizi sağlayabilir. Şimdi burada şunun konumlandığı yer neresi ise bunun düzlemi aynı düzlemde olmak zorundaydı. Ve bunun genişliği neresi ise, ne kadarsa daha doğrusu, bunun da o genişlikte olması gerekiyordu. Şimdi hemen aynı düzlemdeler mi bir kontrol etmek istiyorum. Evet. Şurada olacak. Şimdi yakamı hemen şöyle çıkarttım. Burada normalde gömlekte ilk başta ilk düğmenin birleştiği yeri belli ediyorduk. Aynı şeyi burada da yapmamız gerekiyor. Çünkü yakayı buradan düğmelerin ilk birleştiği noktaya götürmemiz lazım. Burada bakıyorum, düğmenin ilk birleştiği nokta aslında burası. Doğal olarak da burayı belirlemem gerekiyor. Öncelikle dikeyde belirlemem gerekiyor neresi olduğunu. Şöyle yukarı çıktım. Şu hizada olması gerektiğine karar verdim. Bir de yatayda bakacağım. Hemen yatayda kontrol ediyorum. Bakın kol evi hizası falan bayağı aşağıda olması gerekiyor. Bir kaban çünkü bu. O yüzden şöyle neredeyse bu göğüs meme hattına gelen bir şey var. Şimdi burada belki çok az yukarıda da olabilir. Şurada bakayım. Hatta orijinalinde bakayım şöyle. Evet, çok hafif yukarıda. Şurası. Şimdi yapacağım şey ne? Bunu buradan şöyle birleştirmek. Şimdi bunun görmüyor olsak da diğer tarafı da zaten çiziliyor ve dikiliyor. Doğal olarak bunu buradan aynı ölçülerle bu tarafa da getirmemiz lazım. Hemen ölçelim. Ucunu kırdık.
Şurası. Düzlemini kontrol edelim. Burası. Şimdi ne yapıyorum? Buradan getiriyorum. İlk başta çizelim. Sonra sileriz. Önemli değil. Şimdi yakanın geliş noktalarını çizdim. Yan kısımlarını çizdim. Şimdi burada yani şöyle bir yaka olsaydı dümdüz getirirdik. Ama burada önce bir gövdeye düşen bir parça var. Sonra bir daha açılıp birleşen bir parça var. O yüzden öncelikle şu ucu hesaplamak istiyorum ben. Bakıyorum. Şöyle omzumun burasına falan geliyor diyorum. Sonra bunu bedenden yani şu yakanın şeyden açılışına bakıyorum. Neredeyse şunun kadar. O yüzden bu kadar. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Bu arada şurası düz değil. Ona da dikkat etmem lazım. Şöyle bir şey olacak. Şimdi yakayı şuradan getirdim. Sonra küçücük içeri soktum. Hatta bu küçük içeri sokuşumuzda şeyi de kontrol edebiliriz. Şurada ne kadar? Bakın şuraya falan geliyor o içeri sokuş. Şöyle. Şimdi buradan diğer yakayı da çıkartmam gerekiyor. Şuna bakalım. Nerede? Bakın omzumun hizasında. Burada. Şimdi bu şuradan çıkması lazım zaten. Şu ucunu bulmaya çalıştım. Pardon, yanlış yeri göstermişim. Şuradan çıkacak. Sonra aşağıya doğru inip şöyle bir şey göstermesi gerekiyor bana. Ve buradan şöyle bir birleşim. Şimdi eğer şunu yamuk çizmediysem tamam. Burada neden böyle dağınık görünüyor? Hemen şuraları silerek göstereyim. Şurada derli toplu görünecek. Şimdi şuradan da zaten kabanın kendisi çıkması gerekiyor. Burası yan yakam, şurası öne düşen kısmı. Şimdi buradaki ölçüleri diğer tarafa aktarmaya başlamam gerekiyor. Şunu şöyle kenara çekeyim. Ve hemen başlayayım. Şimdi çizgisel olarak önce yerlerini belirlemek istiyorum. Diyorum ki bu şurada olacak. İşte şunun bağlantı noktası şurada olacak. Sonra başka şu. Bu hizada olacak. Şimdi birleştireyim artık. Daha doğrusu genişliklerini hesaplayıp birleştireyim. Şimdi ilk noktam, hemen şuradan bir ölçü alıyorum. Ve buraya geliyorum. Diyorum ki şu hizada. Demek ki yakayı buradan şöyle getirmem gerekiyor. Bunu daha belki şöyle düz bir formda getirmek gerekiyor. O zaman daha estetik görünecek. Şöyle açıp indirirsek. Şimdi şuradan bir giriş yapıyorum. Orayı sonra göstereceğim. Öncelikle şunu bir çıkartmak istiyorum. Şöyle. Şunu şöyle bir birleştireyim. Bu şöyle içeri gidecek. Ve burada neydi? Şu alana birleşmesi gerekiyordu. Burada ne kadarsa burada da o kadar. Zaten direkt bakın. Buraya birleşti. Şimdi burada şu çizgi kalınlıklarından kaynaklı yine bir derli toplu görünmüyor. Hemen önce onları düzeltelim. Buradan aynı şekilde kabanım çıkıyor ve bu sağdan sola kapandığı için insana göre düşünüyorduk. O yüzden şuradakileri görmüyorum. Gömlek mantığıyla. Silgim biraz kötü siliyormuş, kusura bakmayın. Bu şekilde görünmesi lazım. Peki içinde insan olduğu için bir de şunu silersem belki daha rahat olabilir. İçinde insan olduğu için de bu şekilde görünmesi gerekiyor. Şimdi bu benim yakam. Peki başka neler var burada dikkat etmemiz gereken? Hemen bakalım.
Öncelikle fark ettiysek kolları bedene göre daha büyük. Onu göstermemizin şurada bir yeri var. Aslında kola bir parça ekleniyor. Bakın arkada da görünüyor. Bu eklenen parçayı göstermemiz lazım. Daha büyük bir kolla ulaşabilmemizin amacı bu. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey, omzum nerede? Ona bir bakayım. Gayet düzgün bir omuz yerinde. Şurası. Şimdi dediğim gibi içine başka bir şeyler giyeceğim için kol evim bayağı aşağıda yer alıyor. Bunun içerisine kazak giyiyoruz falan falan. Şimdi bunu aynı hizaya getiriyorum. Şurada hemen kol evi omuz detayını buluyorum. Ölçerek. Şurasıymış gerçekten. Buradan onu da şöyle getiriyorum. Şimdi kolu buradan çıkartacağım. Burada daha aşağıda gibi gösteriyor ama siz buradan çıkartabilirsiniz. Teknik çizim sonuç olarak bu. Şeyde bitiyor. Bilekte bitiyor. Genişliği. Buradan şöyle bunun artık kaban olduğunu, geniş bir parça olduğunu unutmuyoruz. Ve böyle getirdik. Dediğim gibi şimdi burada fazladan bir parça var. Bunu hem önde hem arkada görmüş. Bazen sadece arkada görebiliriz. Burada hem ön hem arkada gördüğü için. Bu arada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buradan çıkartabileceğimiz gibi aslında bunu kol evine bağlıyorlar zaten. Oradan dikiyorlar. O yüzden direkt şöyle de çizebilirsiniz. Bu da bir yöntem. İstiyorsanız şuradan şöyle dümdüze getirebilirsiniz. Buradan da getirebilirsiniz. Şurada bir daraltma şeyimiz var. O yüzden nereye kadar geliyor? Şurası benim düğme yerim. Bu arada şöyle bir de belde başka bir düğme var. Hemen hattını da çizelim. Şöyle. Şurada belde bir düğme daha var. Düğmeler şu an için çok önemli değil. Ortalayarak yerleştirdiğim için bir de şurada olduğunu varsayıyorum. Şimdi düğmenin biraz altına gelecek şekliyle bitiriyorum. Şuradan göz şeyine bakıyorum. Şöyle gelmesi gerekiyormuş. Şuradan çıkarttım. Böyle geldi. Şimdi aynı ölçülerle diğer tarafa yapıyorum. Eğer görmüyorsam, burada görüyor olabilirim ama benim çizdiğimde görmüyorsam, görmeyeceğim demektir bir kısmını. O yüzden hemen ölçülerimi aldım. Buradan ne kadarmış mesafesi? Çünkü bu bizim mankenimiz, bu bir teknik çizim. Yani teknik çizimde her şeyi görmemiz gerekiyor. Ama biz artistik çizim yapıyoruz. O yüzden görmüyorsak görmeyebilirdik şuradaki parçayı. Şimdi aynı zamanda bedene oturabilmesi için pensleri var. Pensleri de gerçekten şuradan çıkmış. Aynı hizadalar. Nerede bitiyor? Belim biraz altında bitiyor. Bunu cetvelle çizeceğim. Elinizle de çizebilirsiniz. Yine şunu zaten yerini biliyordum. Demek ki şuraya oturacak. Aşağı indirecektim. Şöyle. Hemen bunu da aşağı kadar indireyim. Tamam. Şimdi aynı boyda olmaları önemli. Çünkü bedene aynı oranda yaklaşıyorlar. Bu detayı unutmuyoruz. Şimdi kalçamızdan eğer burada şöyle inerken görebilirsek bedene yapışmasını, şurada birazcık hani çok hafif boşluğu görebilirim. Ama sonrasında göremem. Kolum önde kalıyor. Şurada elin üstüne çıksın. Çünkü bir şey çizmeye çalışıyoruz. Siz görün istiyorum. Şuradan şöyle geliyor. Ve diyor ki şu boylarda bir palto bu. Şimdi burada neye dikkat ediyorum? Hemen bunu çizdik ama bu sağdan sola kapanan bir palto.
Doğal olarak bu kısmını bir tık daha yüksek yapıyorum. Şuradan şöyle hafiften içeri girerek gösterebilirim. Yani şurayı silmem gerekir. Peki. Şimdi burayı birleştirdim. Ne yapıyordum? Pantolondan hatırlamamız gerekiyor bu kısmını. Şöyle bunu sanki böyle aşağı kadar gidiyormuş gibi düşünüyordum. Buradan ne kadar genişlediysem buradan da o kadar genişliyordum. Ve şuraya getirip burada bitirmem gerekiyordu. Şimdi bu noktada hemen kabanımın diğer kolunu çizeyim. Bunu ne yapıyordum? Şurası bedenden ne kadar uzak? Öncelikle onu kontrol ediyorum. Gömleğim. Kolumun başlangıcı. Şurası. Kolumun genişliği bu kadar. Şimdi şuradan bağlayayım. Sağ solu tabii ki el çizimi olduğu için eşit olmayabilir. Mesela şurası biraz daha yaklaştı. Kalınlıklar farklılık gösterebilir. Dediğim gibi el çizimi yapıyoruz. Buranın daha düz olmasını istiyorsak şöyle bir daha çizmem gerekecek benim. Evet. Aynı şeyi diğer tarafa da yapmam gerekiyor. Çünkü kolun birine bunu eklediler, diğerini eklemediler gibi bir şey olmaz. Şurada nereye getirdiysem ben burada da aynı yere getirmem gerekiyor. Her şeyin simetrik olması gerektiğini unutmuyoruz. Tamam. Şimdi buradan şuraya bağlanması gerekiyor ya zaten. Şöyle çizebilirim. Mesela bu kadar tabii ki yakınlaşmasın. Birazcık daha genişten şöyle alabilirdim. Diğer tarafı da ona göre düzelteceğim. Düz bir çizgiyle. Şu mesela daha iyi görünüyor. Diğer tarafı da ona göre düzeltmek istiyorum. Şu form hoşuma gitmedi çünkü. Aslında kol evine bağlanması lazım. Sadece çok hani şuraya dümdüz bir çizgiyle ilerletirsem çok yapışacak bedene. O yüzden şöyle görünmesini istiyorum. Burada şu kıvrımı yine verebiliriz. Çünkü hafiften bir şeyi var. Pense olduğu için şöyle bedene biraz yapışıyormuş gibi görme ihtimalimiz mümkün. Şuradan da hemen şunun çizgisini kalınlaştırayım. Evet. Burada sağ sol dengesine lütfen dikkat ediyoruz. Şöyle görünmesi gerekiyor. Kabanımızın, paltomuzun burada tamamen kolu genişletebilmek için eklediğimiz parçadan kaynaklı şöyle bir çizgi çektik. Bunun arkasında da mevcut bu şekilde ön tarafını çizmiş olduk. Şimdi paltomuzun arka tarafını çizmek istiyorum. O yüzden bütün özellikleri arka tarafa aktaracağım. Şimdi ne yaptım ilk başta? Yakamın yüksekliğine karar verdim. Sadece burada arka beden birazcık daha yukarıda. O yüzden ben şunu şuradaki noktaya göre hesaplamak istiyorum. Ne kadar yükseğe çıkartmışım diye. Aynı şekilde gelip burada ona göre kontrol etmek istiyorum. Onun dışında milim milim birkaç oynamayla bu tarafa taşıyacağım. Şimdi hemen yakamın genişliğine bakıyorum. Ölçüyorum. Şöyle bir şey. Aynı şekilde bu tarafa da getirdim. Hemen çizelim. Ölçülerimizi aldık. Sonra şu genişliği. Önce yakamın, pardon özür dilerim, yakamın tamamen genişliğini bitireyim. Yoksa bunu çizmediğimiz zaman yakamız dağılıyor. Bunlara genel olarak ihtiyacımız olduğunu unutmuyoruz. Bu neydi bizim? Yakamızın yüksekliği. Şimdi genişliğini hesaplayacağız. Şuradan şuraya. Hemen ölçelim. Şuradan da ölçelim. Arkayı çizmek yine gömlekte olduğu gibi daha kolay.
Burada dediğim gibi eşit değil. O yüzden birkaç milim yukarı çıkartacağım şöyle. Şimdi yakayı oluşturdum. Burada dümdüz bir hat çizebilirsiniz. Hiç sorun değil. Küçük kavis verebilirsiniz. Sizin orada estetik gözünüzle alakalı. Buradan kolu çıkartıyorum. Şurada neredeydi? Kol bağlantı yerim. Hemen onu ölçüyorum. Biraz içeri kaçırdım galiba. Şimdi şurada nerede? Kol evim nerede? Bunu şuna göre ölçeceğim. Dediğim gibi eşit olmadığı için ona göre ölçeceğim. Şimdi. Burada şu öndeki şeyleri görmüyoruz. Sadece arkada da pensler var. Onları göreceğiz. O yüzden şimdi şu özelliklerle beraber mesela şurada aynı kalça hizasında bitecek kollarımız. Kol genişliklerini burada ölçeceğim birazdan. Şurada hemen şu diğer bitiş yerini çizelim. Ön arka olduğunu unutmuyoruz. Aynı parçanın ön arkası olduğunu unutmuyoruz. O yüzden ölçülerimizin aynı olması gerekiyor. Şimdi şöyle bağlantı çizgimizi ekleyelim ve hemen kollarımızın şu şeylerine bakalım, genişliğine bakalım. Şurasıymış. Burada da şurasıymış. Sonra hemen kolumuzun genişliği. Bunların hepsini cetvelle de ölçebiliriz tabii ki. Şimdi şöyle bunu buradan getiriyorum. Burada mesela şöyle bir hareket sağlayabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle. Tek çizgi çekmek zorunda değilsiniz. Elinizi özgür bırakarak hareket ettirin. Burada şunu nereden çıkarttıysam aynı noktada görsem iyi olur. O yüzden hemen şuradaki konumunu yine ölçüyorum. Dediğim gibi ben kol evinden çıkartacağım. Burada galiba yanlış ölçmüşüm. Şurada hemen bir cetvelle ölçüm yapalım. %3.1'miş. Şurada bir ölçeyim. Evet, biraz şuraya uzağa getirmişim. O yüzden eşit gelmiyor. Hemen düzeltelim. Aynı şekilde şunu da bir ölçmek istiyorum. Bunu da 1 milim dışarı taşırmışım. Şurada olması gerekiyormuş. Hemen şurayı da ölçüyorum. 1,5. Şurada bitireceğim. Şöyle olacakmış. Aynı şekilde hemen burayı da ölçelim. Burası da şurada olacakmış. Şöyle. Şöyle görünsün. Şurada daha fazla düzeltme yapmayacağım. Böyle görünebilir. Tamam, şimdi hemen şunu da ölçelim. Madem sorun yaşadık. 3.4. Kol evinden çıkartacağım. Aynı şekilde yine ölçerek gidelim. 3.4. Daha doğrusu cetvelle ölçerek gidelim. Yoksa zaten hep ölçerek hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu birleştirdim. Burada hemen
arka tarafın penslerine bakıyorum. Tamam. Şuraya kadar gelecek. Ve bu hizada başlıyor. Şimdi. Bir de hemen şuna bakalım. Nerede? Tamam. Şimdi. Şöyle bir pens olması gerekiyor. Aynı şekilde hemen ölçüyorum. Aynı şekilde burada da pens olması gerekiyor. Sonra biraz önce yaptığımız gibi genişliğini ölçmemiz lazım. Hadi bunu da cetvelle ölçelim. Yine 3.4'müş. Şuraya geliyorum. 3.4. Şuradan da hesaplıyorum. Şimdi demiştim buraya gelirken mesela içine giriyor bedenin. Şöyle birazcık açayım. Sonuç olarak bunu bu kadar yakın çizmeyelim. Yine aynı şeyi yaptım mesela. Cetvelle çizmediğinizde tabii ki kendiniz elle görüp şu hareketi yapabilirsiniz. Mesela öyle yapalım en iyisi. Çünkü bedene çok yapışsın istemiyorum. Aynı şekilde şuradan da şöyle çıksın. Sonra burada birleştiriyoruz. Eğer bir yırtmacı olsaydı onu göstermemiz gerekirdi. Ama burada herhangi bir yırtmaç detayı yok. Kısacası arka tarafı da bu şekilde.